Türk Başkanı Erdoğan. Şey. Başkan Erdoğan. Evet. Bana ikamet verir misiniz? Ben bekliyorum. İkamet. Sen Türkiye'de yaşamak istiyorsun, ikamet istiyorsun. Tamam. Nereden heves geldi? Neden Türkçe öğreniyorsun? Aslında Serenay Sarıkaya Seninle Sarıkaya mı? çok seviyorum. Ve Serenay Sarıkaya beni bekliyor. Ben bekliyorum. Gelir misiniz Japonya'ya? Ben konuşuyorum. Duyuyor musunuz? Yeni videoya hoş geldin. Tokyo'da istasyona geldim de bu istasyon gidiyor mu acaba? Bir saniye birine sormam lazım. Ha, burada bir Japon var, hemen sorayım. Ha, Sünmasen. Hay. Konu ilk kadar Tokyo Ekimada. Evet, sen gidebilirsin. Teşekkür. Bugünkü konuğumuz Shoya. Shoya-san. Benim adım Shoya. Çok memnun oldum. Ben de, Arkadaşlar. ben de memnun oldum. Shoya, göreceğiniz üzere Shoya Türkçe konuşuyor. Biraz Güzel konuşuyor. Japonya'da Türkçe konuşan kişileri bulmaya devam ediyorum. Geç Shoya. Önceden aslında takip ediyordum. Instagram'da videoları karşıma çıkıyordu. Böyle komik bir şekilde Türkçe konuşuyordum Instagram'da. Türkçe, they don't say very delicious. They say yemede yanında yat. Domates, biber, patlıcan. Aslında Japonların çoğu bu hafta yaz tatilinde. Ama ben çalışıyorum. Neden çalışıyorum? Sen çalışkan mısın? Yok. Sadece patronum bana izin vermedi. Evet, biraz Türkçe konuşabilirim ama şu an Türkçe çalışıyorum. Güzel konuşuyor. Teşekkür ederim hocam. Güzel. Cemikün hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İlk başlarda böyle bir oturduk, sohbet ettik. Tanıştık. İlk kez tanıştık. Şöyle bir arkalara doğru gidelim. Şöyle buralar sessiz, sakin, güzel yerler. Evet, çok güzel yer. Güzel ama pahalıymış. Sen pahalı dedim buralar. Neden orada mı Hı, geçiyor? Ev kiraları ne kadar burada Shoya? Yaklaşık 10 bin yen, 100 bin yen. 100 bin yen mi? Evet. 100 bin yen ama binalara baksana. Çok yüksek bina. Çok yüksek. Bir de istasyonun yanında. İstasyonun adı neydi? İstasyon, Musashi Kosugi istasyonu. Musashi Kosugi istasyonu. Buralarda zengin insanlar yaşıyormuş. Bence hala yaşıyor. Hala vardır. Şurada mesela birileri yaşıyordur. KDX. Okanemochi. Okanemochi, evet. Zengin var. Çok zengin. Ben burada yaşamak istiyorum. Arkadaşlar düz gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Düz Gideceğiz. gideceğiz. Arkadaşlar. Kendini tanıtır mısın? Tamam hocam. Benim adım Shoya. Ben 30 yaşındayım. Ve şimdi bilişim teknolojileri şirketinde çalışıyorum. Yani ben mühendis olarak çalışıyorum. Mühendis. Çok çalışıyorum. Ve ben aslında İstanbul ve İzmir'de kalıyordum. Yaklaşık 3 ay falan. Ben o yüzden Türk insanlarla konuşmak çok eğlenceli. Çok evet. Kendi kendime Türkçe öğreniyorum. Güzel. Teşekkür ederim. Nereden heves geldi? Neden Türkçe öğreniyorsun? Çünkü Türkiye'de yaşayan arkadaşlarla çok konuşmak istiyorum. O yüzden Türkçe öğreniyorum. Aslında Serenay Sarıkaya Seninle Sarıkaya mı? çok seviyorum. Bu şaka. Türkçe öğrenmesinin sebebi belli oldu şey. Ama Her Japon'da olduğu gibi klasik sarışın hayranlığı. Japonlar sarışın kadın seviyor. Sarışın seviyorlar. Japon sarışın seviyor. Japon sarışın. Şöyle biraz işine geldiğinde konuşuyor gibi. İşine geldiğini anlıyor, işine geldiğini anlamıyor gibi. Sarı saçlı. Biz nereye geldik? Şöyle köprü hatlarına geldik. Biz nereye geldik? İstasyona mı geldik biz? Bir saniye. Arkaya geçelim. Tamam. Şöyle senin kaldığın ev de böyle gökdelen tarzı bir yer mi? Nerede kalıyorsun? Evin nerede? Evinde Kawasaki'de yaşıyorum. Kawasaki'de. Evet, Kawasaki çok kalabalık be. Kiralık, daire kiralık biraz ucuz. O yüzden yaşamak kolay benim için. Küçük mü evin? Evet, biraz küçük. Kaç metrekare evin? Kaç metre? Metrekare yok mu? Kaç metre? Yaklaşık 20, yok. 30
30 metre. 30 metrekare. Büyükmüş. Büyük. Yok. Biraz küçük. Kira nasıl? Kira pahalı mı? Ya yaklaşık bir saniye. 85 bin yen. 85 bin yen. Ve otopark 90 bin. Yok. Bir saniye. 91 bin yen. Yetiyor mu para? Ben belki normal maaşı. Ben de zengin olmak istiyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Arkadaşlar inşallah. Ya ben de buralarda yaşamak istiyorum. Hadi buradan inelim Şo'ya. Türkiye macerası olmuş da Şo'yanın oturum alamadım abi de. Neydi o? Süreç neydi Şo'ya? Türkiye'de sen kalıcı olarak durmak istiyorsun. İkamet. İkamet evet. Türkiye'de kalıcı olarak kalmak istiyorsun. Neden? Çünkü özellikle İzmir'i çok beğendim. İzmir'i. Evet İzmir ve İzmir orada çok deniz manzaralı görebilirim. Ve İzmir'de yaşayan kişiler çok kibar ve nazik. İzmir midye çok güzel. İzmir midyesi. İzmir midyesi. Midyesi. Bir de Serenay Sarıkaya. Sene Sarıkaya. O yüzden Türkiye. Serenay Sarıkaya İzmir'de mi Sene ya? Sarıkaya. Türkiye'de evet yaşamak istiyorum. Nasıl geçiyor burada hayatın? Tek başına yaşıyorsun. Evet tek başına. Tek evet. yaşıyorsun. Nasıl geçiyor hayatın? Bir günün nasıl geçiyor mesela? Kalkıyorsun, işe kaçta gidiyorsun? Tamam. İşte neler yapıyorsun? Bir gününü anlatır mısın bize? Tamam. Sonbahar. No. Evet. Hafta içiler ben genelde çalışıyorum. Ofis veya evde çalışıyor. Hafta sonlar arkadaşımla görüşeceğim ve ben motor sürmek çok seviyorum. Motor yeni almış da Şo'ya. Evet. Güzel bir motoru var. Evet. Bizi ileride gezdirir inşallah Şo'ya. Arkadaşlar benim motorum çok pahalı. Yaklaşık bir saniye. 85 man. Açıyor ama 850 bin. Evet. Teşekkür ederim hocam. Markaってなんだっけ? Marka. Adı Kawasaki Honda. Kawasaki Honda. Yok Honda. Honda. Ama sıfır. Kaç cc? 30 yok 300 30 40 50 340 şiş. Ben de tam bilmiyorum cc'leri. Sen ne dersen o olacak ona göre. 20 30 40 250 cc. Evet. Hızlı gidiyor. Kaç basıyorsun Şo'ya? Limit var. Limit var evet. Hafta sonlar arkadaşımla görüşeceğim ve Hafta sonu tatil. Yasumi. evet hafta sonu evet benim tatilim. Tatil. Şo'ya bu mahalleler güzelmiş ya. Baksana. Bak şurası istasyonun olduğu yer. Gürültü, tren, insanlar, kalabalık. Buraya bir bakıyorsun. İnsan yok. Daha sessiz, sakin. Japonya hep böyle. Sen aslında nereliydin? Ben Kobe'de. Kobe. Doğdum. Kobe eti. Tam Kobe etinin olduğu yerde doğmuş. Tajiman'ın olduğu yerde doğmuş Tajiman. Kobe'de okula gittin. Evet. İlkokula gittim ve Nasıl? Hayat orada nasıldı küçükken? 10 yaşındayken Tokyo'ya taşındım. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kanagawa'da yaşıyoruz. Sokak çok güzel de sevdim burayı Şo'ya. Bu evler güzel ya. Sessiz, sakin biraz. Hangi o ne? Düz. Böyle gidelim Sonra. düz. Baksana mahallede hangi tür etkinlik oluyor hepsini koymuşlar. Türkçe en çok hangi kelimeyi kullanıyorsun? Küfür kullanıyor musun Türkçe? Küfür ediyor musun? Ne küfür? Türkçe. Japonya'da küfür yok. Japonlar küfür etmiyor ama Türkçe'de çok fazla. çünkü benim Türk arkadaşım bana öğretiyor. O kadar. Köyden beklemiyordum böyle. Kusura bakma arkadaşlar. Ama onu biplerim de. Onu biplerim. çünkü Türk arkadaşım bana bir anda beklemiyordum bu kadar. İşimizde gücümüzde ne güzel konuşuyoruz ediyoruz. Bir anda genel olarak bizde yabancıya ilk başta bir küfür öğretme var. Benim öyle bir hikayem vardı. Kore'de gönüllü çalışıyorum. Alman, Çinli, Tayvanlı, Hong Konglu arkadaşlarımız var. Aha. Çinli bir kız geldi. İşte konuşuyor, sohbet ediyoruz. Bana sordu nerelisin? Ben dedim Türk'üm. Türk müsün? İşte ondan sonra senin gibi küfür etti bana. Ondan sonra merhaba dedi. Ben de merhaba. Önce küfür edip sonra niye merhaba diyor. Türkiye'yi gezmiş kız, işte o Çinli kız hep böyle küfür öğretmişler maalesef öyle bir durum var. Anadolu'yu gezmiş. Anadolu'yu gezene küfür öğretmişler. Şuradan, şu Cincir'den geçelim gel. Tapınak. Tapınak. Ben bilmiyordum.
galiba Hieda Tapınak. Oraya gidelim mi? Bir gidelim dua edelim. Dua eder misin? Gelir misin böyle tapınaklara? Gider misin tapınaklara? Evet, gidelim. Japonlar genelde çok tapınağa gider mi? Dindar mıdır? Son zamanlarda tapınağa gitmedim. Ama ben öğrencisiyken sık sık tapınağa gittim. İnançlı biri misin? Ben de yok. Yok. Kusura bakmayın. Selam, bir dakika selam verelim. Genelde böyle bu tori kapılarından şöyle bir eğiliyoruz. Kamerada eğilsin. Ahirete giriş kapısı bunlar. Şöyle ben de az çok rehberlik yaptığım için biraz hakimim konuya. Ne tapınağıydı? Tapınağın adı neydi? Hie Tapınağı. Hie. Evet. Sessiz sakin böyle bir Ben tapınak. de. Abdest alıyoruz mu abdest? Oo. Abdest alalım mı? Normalde burada su olması lazımdı da su bitmiş galiba. Sigara içiyorlar. Sigara iç. Öyle mi? Sigara içiyorlar. Sessiz sakin yerler ha burada. Bak kapıya bak. Ha. 2 tane yuvarlak, bir tane çizgi 100 formatı var gördün. Tam işte onlar Japon. Japon küçük ayrıntı onlar. Kao mitai. そういうことね。本当だ。本当だ。顔みたい。本当 Ben に。 böyle küçük detaylara dikkat ederim. Güzel yermiş burası. Bu ne saru desu ka? いや、Saru. Tamam saru. 書いてる。 Saru ka. 猿だね。なんだろう、紙猿Burada çok sarı var. Sarı. Saru. Bunların bir koruyucu özelliği olması lazım. Baksana elinde enteresan bir şey var. Japonya'da çok fazla tapınakları koruyan hayvanlar var. Bu aslan tapınak koruyucu. Asoko no inari desu. İnari. Burada biraz daha mistik bir yer. Baksana her yerde böyle arkada taş kamisama var. Enteresan bir yer. Dua edecek mi şoya? Dua edecek. Bir sıramızı bekleyelim. Dua sırası var. Arkadaşlar bana bak. Bana bak. Kahveyi alayım mı? Kahveyi ver istiyorsan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin şoyu. Sen Ben Watashi wa daijoubu desu. Kahvehane mi burası? Köy kıraathanesi gibi. Kahvehane gibi. galiba yaşlı kişiler. Türkiye'de kahve kültürü var. Hani Hani insanlar gidiyor pişpirik oynuyor. Tabii pişpirik bilir misin? Pişpirik. Pişpirik. Kağıtla oynanan oyunlar var ya. Papaz kaçtı. 59 muydu? Öyle gibi. 69 muydu? Bu köy kahvesi gibi acaba. Japon köy kahvesini bulduk şoya. Normal insan gidip oturabiliyor mu acaba içeride? Evet galiba. Galiba burada yaşayan yaşlı kişiler toplanıyor ve konuşuyorlar. Çünkü onlar çok zaman var. Ve sigara içiyorlar. Böyle yerler ben fazla görmedim. Böyle toplanma alanı gibi. Genelde bizdeki gibi böyle kahve kültürü fazla yok. İlginç geldi. Şöyle Japonya'yı bir kelimeyle tarif et. Ne demek istiyorsunuz? Bir kelime. Tamam. Sence Japonya bir kelimede ne? Temiz. Neden? Neden Japonya temiz sence? Çünkü okulda eğitim, okul bittiğinden sonra biz temizlik lazım. Temizlik yapıyorsunuz. Bu Evet. İlkokulda mı? İlkokul, ortaokul. Okulda, lisede okul bitti mi temizlik var. Evet. Sınıfı temizliyorsun. Dersler bittiğinden sonra. Üniversitede yok tabii. Üniversite yok. Üniversite yok. Sadece ders Hobin var mı? Hobin. benim hobim. Motor sürmek benim hobim. Ve Türkiye'ye gitmek benim hobim. Ve Serenay Sarıkaya benim hobim. Türkçe öğrenmek benim hobim. Çok hobim var. Türklere karşı, Türkiye'ye karşı bir ilgim var. Ha. Güzel. Türkiye'de nereleri gezmek istiyorsun? Hangi şehri? Hangi şehir? Ben İzmir'de yaşamak istiyorum ve çok ilginç. Antalya ve Samsun çok gitmeyi merak ediyorum. Antalya ve Samsun. Sen anladığım kadarıyla deniz seviyorsun. Su seviyorsun. Çok seviyorum. Samsun'u. Biraz böyle kıyı köşe anladım. O tarafları daha çok seviyorsun. Evet. Güzel. İzmir, Antalya, Samsun. Güzel bir deniz var. Evet, o yüzden çok gitmek istiyorum. Güzel. Şoya baksana ağacı koymuşlar. Kutsal bir ağaç mı şoya bu? Zor mu kanjiler? Kanji çok zor. Mesela bunun hepsini anlıyor musun? これが漢字がわかんない。 Bakar mı? だってこの漢字だってこれ
Ama çok tabii şimdi çok kanji var ve bazı Really kanjileri Tatlı. Japonlar bilmiyor gerçekten. Bu Hani da Kore? bir örnek. Benim eşim de böyle. Bazı kanjileri gerçekten Bir dakika, teknoloji. teknolojiye bakalım şöyle. Ben de okula kanji dersine geldiğimde okulu bırakmıştım. Kuşlar çok güzel ötüyor ya. Japonlar boşuna bu Çince karakterleri kendilerine göre yumuşatıp hiragana'yı katagana'yı almamış ya vallahi. Sedir ağacı bu. Osugi. O 700 yaşındaymış. Eskiden 3 tane varmış. Her biri yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve çevresi 10 metreyi açan dev ağaçlarmış. Yani Japonya'da selvi, sedir, zelkova, çam bayağı var. Biraz da kutsal kabul ediliyor. Bu taş anıt köyü koruduğuna inanılan kutsal ağaçların Kutsal hatırasını gelecek nesillere aktarmak için dikilmiş. Japonya'da hayat böyle arkadaşlar. Sessiz, sakin. Tapınağın çevresinde yürüyüş yapıyorsun. Hayat burada sessiz, sakin. Şu hayatın bir benzerini Hokkaido'ya kuracağım inşallah. Ara sokağa girdik. Her yerinde ayrı bir detay var ya. Bakar mısın? Üzeri kıyafetli. Heykellerden tutun da bir sürü kutsal kabul edilen taşlar, maçlar, eski dönemden kalma. Şöyle Japonya'yı temizledik. Bak karşısı kirli. Temizlik değil. Oraya bir şey olmuş. Vallahi Nozomi gidiyor. Shinkansen de o. O burada Shinkansen'in ne işi Hızlı var? tren. Yolunu kaybetmiş galiba. Ya buralar aralara geldikçe Japonya hep enteresan. Burası tapınağı yok galiba. Ne burası? Ah, Ev mi? Önünde BMW olan güzel bir Japon evi. Şöyle Japonya'da aha. en çok hangi şehri seviyorsun? Tavsiye edeceğin bir şehir var mı? Şu şehre kesin gidin. Kyoto, Tokyo, Fukuoka. Fukuoka. Ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum. Fukuoka güzel. Fukuoka benim eşimin memleketi. En güneyde kalıyor. Oradan mesela Okinawa'ya giderler. Okinawa. Kore'ye geçerler. Busan'a geçerler. Eski Japon kültürü hissetmek istiyorsan kesinlikle Kyoto'ya gitmesi lazım. Kyoto'ya gitmeyi tavsiye ediyorum. Ediyor. Zaten Japonya Kyoto'dur aslında. Ortalama 1000 sene başkentlik yapmış. Biz herhalde nehire mi geldik? Şöyle bir çıkalım. Bak güzel manzaraya çıkacağız şuraya. Geçelim gel. O kadar Japon olmaya gerek yok. Çocuklar beyzbol oynuyor. Malatya'yı bilir misin şoya? Malatya. Buraların işte Kumamoto'su gibi. Kumamoto gibi. Kumamoto. Öyle mi? Ya tam öyle sayılmaz da işte Anzu, kayısı meşhur. Bak çocuklar beyzbol oynuyor. Birinci spor Japonya'da beyzbol. En çok beyzbol oynuyorlar. Değil mi? Evet. Otani. Shohei Ohtani çok ünlü bir beyzbol player. Güzel para kazanıyor. Evet. Galiba Çok. dünyanın en pahalı sporcularından kendisi. Bence Türkiye'de beyzbol ünlü değil. Evet yok Türkiye'de beyzbol yok. Bizde daha çok taksiyle o beyzbol sopası var ya mesela taksicinin yanında olur. Taksi. Yani taksinin içinde olur. Herhangi bir kavgada sopayı alıp birbirine kavgada kullanmak için. Çok kafada kuramadın sen şimdi. Öyle bir şey hayatında yapmadığın için tabii denk gelmediği için. Bizde daha çok kavgada beyzbol sopası kullanılıyor. Güzel yermiş. Bak insanlar koşu yapıyor, beyzbol oynuyor. Bunlar profesyonel mi acaba? Ben de küçükken beyzbol oynuyordum. Ama çok kısa süre bıraktım. Çünkü beyzbol çok sevmiyordum. Burada gördüğüm neredeyse bütün çocukların böyle bir beyzbola ilgisi var. Futbol biraz daha az. Ama Japonya'da futbol da çok popüler. Popüler. Ama Türkiye'de daha popüler futbol. Bizde holiganlık var biraz bizde. Güzel esiyor. Şurayı bir genel bir göstereyim. Çocukları tam gösteremediğim için böyle uzaktan yapacağım. Çocuklar toplanmış, beyzbol oynuyor. Böyle yeşillik alanlar çok fazla aslında bu kıyı bölgelerinde. Çok rüzgarlı. Güzel esiyor. Yazın, Japonya'nın yazı biraz çekilmez. Şimdi yazı bitiriyoruz. Ne güzel esiyor. Ulan Japon bitti. Cemke. Japon yemeği seviyorsun ve tavsiye edeceğin Japon yemeği söyler misin? Japon yemeği mi? Balık. Uskumru, somon, tuna. Japonya'da çok güzel. Ve
Özellikle sushi. Sushi. Sushi çok güzel be. Bence Japonya'daki her yemeği çok güzel. Japonya'da şişman çok yok. Değil mi? Doğru. Aynen. Mesela sebebi ne? Neden şişman Japon yok? Çünkü buralarda sağlıklı yemekleri çok var be. Ama ben de son zamanlarda şişman oluyorum. Hareket etmek Evet. lazım. Çünkü iş bitince biralar içiyorum. Bira. Evet. İşten sonra içme kültürü fazla. Herkes içiyor. Evet, kirin bira, Hmm. Asahi bira. Evet, seviyorum. Şöyle burada golf mu oynuyorlar? Golfü. Evet, evet galiba golfü oynuyorlar. Bu yaşlı golfü mü acaba? Birkaç tane böyle farklı golf stili vardı da Türkiye'de golf popüler mi? valla bizde zenginler, Zengin- zenginler yapıyor. Okanemochiler yapıyor. Burada baksana bir geldik. Şurada beyzbol oynuyorlar. Birileri yürüyüş yapıyor. Birileri bisiklet sürüyor. Shinkansen üstte gidiyor. Küçük çocuk beyzbola bisikletiyle gidiyor. Tam böyle rüya gibi bir şehir aslında. Bir de hepsi çoğunluğu böyle yaşlı gibi sanki. Güzel bir ortam var aslında şuraya. Ortam güzel. Değil mi? Evet, çok güzel. Sadece Tokyo kalabalık. Evet, çok kalabalık. Sen hangi şehirde yaşamak istersin? Mesela ben Hokkaido. Tamam, ben Hyogo, Kobe. Kobe. Evet. Neden? Çünkü kalabalık değil. Ve aslında Tokyo'da her şey pahalı. Ama başka şehir, Osaka, Nagoya, Fukuoka daha ucuz Tokyo'dan göre. O yüzden Kobe'ye dönmek istiyorum. Peki neden Tokyo'dasın? Çünkü para buralarda daha çok fazla kazanılıyor. Değil mi? Evet. Tokyo'da öyle bir durum var. Benim görüşüm. Ya para burada kazanılıyor ama yaşamından da biraz götürüyor mesela. Japonlar çok işte stres var, değil mi? Evet, çok stres. Mesela şöyle bir hayat 10 numara bir hayat, güzel bir hayat. Fakat sadece iş yaşamındaki o stresi Japonlar bence çözememiş. Neden stresli? Sence? Neden Japonların iş yaşamı stresli? Aklına ne gelir mesela? Neden? Çünkü çok fazla çalışmam lazım. Para mı? Yok. Bir saniye. Biz ciddi ve çalışkan. O yüzden çok fazla çalışmam lazım. Ciddi. Japonlar çalışkan. Evet, çalışkan. Ve ciddi. Ciddi. Benim babam da çok ciddi. Evet. Öyle işte. Bir kültür. Kültür böyle. Yani büyük ihtimal senin babanın babası da deden. O da ciddi miydi? Evet. O da çok ciddi. O da ciddi ve ama annem ise ciddi değil. Çok komik ve konuşma çok seviyor. Şöyle beni böyle bir yere davet etti işte. Musagi Kosugi diye. Herkes burada golf oynuyor, beyzbol oynuyor. Bu turnuva mı acaba? Pratik yeri mi? Kore Renshu no Machi desu. Garip pratik. Pratik yeri mi? Turnuva gibi bir şey değil galiba. Ama pratik için Para mı vermek param lazım? gerekiyor. Japonlar golf seviyor ama. Japon golf seviyor. Evet. Golf seviyorlar. Ama ben sevmiyorum. Mesela piyano çalmayı biliyorlar. Resim yapmayı biliyorlar. İşte Evet. anime, manga. Evet. Ben de Japon anime izlemeyi çok seviyorum. Güzel. Anime konusuna gelelim. Aa, Gelelim ama bakın arkadaş ya burada da küçük Nagatoma'yı bilir misin? Yuto Nagatomo. Evet. Küçük Nagatomalar yetişiyor. Küçük Nagatomo. Evet, küçük Nagatomo. 10 tane çocuk koşuyor. Arkadaşlar biz böyle sabaha kadar da yürüsek bütün Japonlar bu kıyıda köşede sporla ilgileniyor. Sevdiğin anime manga ne var? Ne izliyorsun? Son zamanlarda Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer ve Popüler. evet, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Attack on Titan çok eski. Bayağı eski. Eski ama çok popüler. Hı hı. Ve kesinlikle Naruto, son zamanlarda Spy Family. Evet. Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Hayır. Hadi be atamadı. Olacak. Bir dahaki sefere gol olacak. Futbola popüler değil dedik ama küçük çocuklar bayağı oynuyor burada. Kız çocuğu da var. Kız çocuğu da var. Kız çocuğu da var. Etkinlik yeri aslında.
Bak, beyzbol, futbol, golf her şey var. Evet. Her şey var burada. Japonların günlük yaşamını göstermek için de güzel bir örnek oldu izleyicilere. Ne güzel ya. Yeşillik, biraz rüzgardan dolayı belki mikrofon. Aha. Ya bunları ne zaman görsem ben de ilkokulda iyi. Benim sol ayak iyidir. Öyle mi? Sen Galatasaray'ı bilirsin. Evet evet. Ben Galatasaray'da küçükken oynadım. Bir dönem oynadım. Çok böyle koşardım, basket oynardım. Bir ara bizim okulun ilkokulda koşma yarışmasına katıldım. İşte 1000 kişi mi ne katılmıştı. Böyle 40. falan olmuştum. Bana yolda iğne saplamışlardı. İğne saplamışlardı. Hızlı koşamayayım diye diğer okullardan çocuklar. Ne zaman böyle şeyleri görsem hep aklıma dejavu, o şeyler aklıma geliyor ya. Günlük yaşamını da görmüş olduk. Her şey var. Şöyle ben burayı çok beğendim ya. Bir sürü Shinkansen gidiyor, geliyor. Bak bölge güzel. Bölge gerçekten senin dediğin gibi Okanemochi no Machimita. Evet. Baksana herkes gelmiş burada oturmuş. Herkesin arabası var. Çocukları top oynuyor. Ben de çocukken dershaneye gittim ama ben çok gitmek istemiyordum. Benim anne babam bana dershaneye gitsin. Matematik veya İngilizce. Japonlar İngilizce biliyor mu? Japonlar İngilizce konuşamıyor. Çünkü İngilizce konuşmak zaman yok. Ama okullarda ders var. Evet, İngilizce ders var. ders var. İngilizce dersi fazla mı? Evet, çok ciddi. Zaman olmadığı için öğrenilemiyor diyorsun. Evet. Şuraya baksana, buraya geldik. Nagatomo. Herkes top oynuyor. Bugün galiba top günü. Millet çadırıyla, karavanıyla, her şeyle gelmiş buraya. Bu Kawasaki aslında bu bölge, bu nehirin olduğu yer çok büyük. Kilometre. Burada bisiklet yolu da var. Ben de birkaç kere çok sürmüştüm. Ablam tek giden çöpü kovalıyor. Şuraya teşekkür ediyorum. Beni buraya getirdiğin için. Çok güzel bir ortam. Çok hoşuma gitti. Rica Böyle ederim. kafa dağıtmak için güzel bir yer. Videoda da bayağı bir şey gördük. Çünkü daha gitsek daha ileride de beyzbol oynuyorlar, top oynuyorlar. Bütün Tokyo sanki buraya gelmiş gibi. Japon böyle çok evde durmayı çok sevmiyor herhalde. Baksana herkes dışarıda. Çünkü evler küçük, herkes böyle dışarıya hafta sonu da çıkıp aktivite yapıyor. Güzel bir şey. Serenay Sarukaya barışmam lazım. Barışma. Buradan istiyorsan seslenebilirsin Serenay Sarıkaya'ya. Serenay Sarukaya, benimle evlenir misiniz? Önce bir çay, kahve bir şey içseydim Shoya. Bu bölgede rahatladım. Hem Shoya'yla tanışmış olduk. Türkçesi güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim. Shoya, tam onu videoda söylemedi. Sen 2023'ten itibaren aslında 2 senedir Türkçe çalışıyorsun. Evet. Fazla da çalışamıyorsun dediğine göre. 2 sene Türkçe konuşabileceğin bir yerde olmamasına rağmen bu denli Türkçeyi anlayıp konuşması çok güzel. Teşekkür ederim. Sen Instagram'ı kullanıyorsun. Evet. Aktifsin. Şöyle Instagram'dan şurada altta paylaşacağım. Takip edin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Türkçe konuşuyorsun herhalde. Evet. Türkçe. Bazen. güzel de bir kitlesi var orada. Koku iyi değil mi? Çimen kokusu. Ne kokusu? Çimen. Çimen, şunun kokusu. Bak şu. Aa. Şu koku. Çimen kokusu. Sen Hokkaido'ya gittin mi? Hokkaido hiç gitmedim ya. Hokkaido'ya gitseydin ne demek istediğimi anlardın. Bu koku tam böyle Hokkaido'nun. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Türk Başkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan. Evet. Bana ikamet verir misiniz? Ben bekliyorum. İkamet. Sen Türkiye'de yaşamak istiyorsun, ikamet istiyorsun. Tamam. Ve Serenay Sarukaya beni bekliyor. Ben bekliyorum. Gelir misiniz Japonya'ya? Teşekkürler. Shoya'ya teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadı, geldi. Sohbet, muhabbet ettik. Shoya'yı tanıdık, tanımış olduk. Japonya'da
yaşayıp Türkçe konuşan Japonları bulmaya devam ediyoruz. Güzel bir seri oldu. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Halihazırda irtibatta olduğum kişiler de var. Shoya da bunlardan bir tanesiydi. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Elini sıkayım. Teşekkür ederim. Ha şey mi? Sıkı yok mu? Teşekkür ediyorum geldiğin için, katıldığın için. Sana Japonya'daki yaşamında başarılar diyorum. İnşallah Türkiye ile alakalı istediğin şeyler olur. İkameti alırsın, Serenay Sarıkaya ile buluşursun. Bütün dileklerimiz seninle. Teşekkürler Shoya. Teşekkürler. Arkadaşlar maşallah. 100 sene önce başladı Türkçe öğrenmeye. Japonya'da mühendis, adım Shoya. Türkiye'yi çok seviyorum, ama Serenay Sarıkaya'yı ayrı. Serenay, duy beni Serenay. Gel Japonya'ya, Sakuramo. Japon çok çalışır ama ben daha çok. Ben Shoya.